Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Bugüne kadar kombi ile ilgili çok sayıda video çektim. Bugün de onlardan birisiyle balkonumuzdayız. Bu kombiyi yaklaşık 2 sene önce taktırdık. 2 sene sonra arıza vermeye başladı. Arızanın tam olarak kombiden mi kaynaklandığını, tesisattan mı kaynaklandığını bilmiyoruz. Su basıncını olması gereken 1,5 bara ayarlıyorum. Bir hafta 10 gün sonra 1'in altına düşüyor. 0,9, 0,8'e düşüyor ve kombi bu durumda yanmıyor, çalışmıyor yani. Kombi içerisindeki su bağlantı noktalarından su kaçırıyor olabilir. Genleşme tankı içerisindeki hava basıncı düşmüş olabilir. Biraz sonra bu elimdeki pompayla havasını ölçeceğiz. Gerekirse hava basacağız. Siz barı 1,5'a çıkarıyorsunuz. 3 gün sonra, bir hafta sonra bar hızlı bir şekilde aşağı düşüyorsa öncelikle kombi içerisindeki bağlantı noktalarını teker teker elden geçirmek gerekiyor. Şöyle bir kuru peçete kullanarak bütün bağlantı noktalarını kontrol ediyoruz. Özellikle kontrol etmemiz gereken yerlerden birisi de kombimizin altında bulunan bağlantı kolektörleri dolap içerisinde, duvar içerisinde olduğu için gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla bu kısımlarda oluşabilecek küçük bir kaçak bile kombimizin su basıncının düşmesine sebep olabiliyor. Ufacık bir damlama bile olsa genleşme tankındaki su basıncını hızlı bir şekilde düşürecektir. Daha sonra ev içerisindeki bütün peteklerin vanalarının diplerini silerek kontrol edebiliriz. Bütün petekleri kontrol ettikten sonra banyodaki havlu panı da unutmuyoruz. Özellikle banyonuzda tahliye vanası varsa o tahliye vanasından da su zaman zaman kaçırabiliyor. Banyolar ıslak zemin olduğu için fazla da fark edilemeyebiliyor. Tesisatın geçtiği, boruların geçtiği kısımları duvarda olsun, zeminde olsun tek tek kontrol edebiliriz. Oralarda herhangi bir rutubet, ıslaklık, nem varsa oradaki kullanılan dirseklerde vesaire kaçak olabilir. Zeminde değil de üst katlarda oturuyorsunuzsa alt komşunuzun tavanından da bu ıslaklığı, rutubeti kontrol edebilirsiniz. Özellikle boruların geçtiği kısımlara tavana baktığınız zaman tavanda ufak da olsa bir leke varsa ondan şüphelenebilirsiniz. Gözle görülür herhangi bir rutubet vesaire bulamadıysanız mutlaka bir tesisatçıdan su kaçağı cihazıyla tesisatınızı kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorum. Konuları anlattıktan sonra gelin kombimizin havasına bakalım. Daha sonra suyunu tamamlayalım ve bakalım kombimiz çalışacak mı? Ben de merak ediyorum çünkü havalar gayet soğudu. Yüksek dağlara kar yağmaya başladı. Kombiyi mutlaka ve mutlaka çalıştırmamız gerekiyor. Diyelim ki kombinizin barı düştü. Buradaki vanayı açtınız. Kombiye su basmaya başladınız. Dalgınlığa geldi veya kapatamadınız. 1,5-2 barın üzerine çıktığı zaman kombiniz çalışmayacaktır. Yüksek bardan dolayı kesinlikle tetikleme yapmayacaktır. Bu durumda banyoda varsa tahliye vanasından fazla suyu boşa akıtarak tekrardan buradan barı 1,5 bara ayarlayabilirsiniz. Tahliye vanası olmayan tesisatlarda da petekler üzerindeki bildiğiniz gibi hava alma sibopları var. O sibopları gevşeterek herhangi bir düz tornavida ve özel bir anahtarı var. O anahtarla açarak bir kab içerisine buradaki fazla suyu alarak tekrardan 1,5 bara ayarlayabilirsiniz. Şimdi gelin öncelikle havayı kontrol edelim. Daha sonra suyumuzu basalım ve kombimizi çalıştırmaya devam edelim. Kombimizin genleşme tankı tam sağ tarafta, sibobumuzda kolay bir yerde, bazılarının altta ve üstte olabiliyor. Eğer kombiniz eski bir kombi ise kombi içerisindeki membran lastiği yırtılmış olabilir, delinmiş olabilir. Bunu kontrol etmenin yolu da buradaki sibob üzerine tornavida bastırarak buradaki havanın dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Siboptan hava ile birlikte su çıkıyorsa mutlaka sizin membranınız patlamıştır. Bu durumda genleşme tankını mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Yani bunun tamiri mümkün değil arkadaşlar. Genleşme tankına hava vurmadan önce mutlaka genleşme tankı içerisindeki mevcut suyun tamamını boşaltmamız gerekiyor. Bu işlemi yapabilmek için kombi girişindeki soğuk su giriş vanasını kapatıyoruz. Daha sonra mutfaktan veya banyodan herhangi bir sıcak su musluğunu açarak genleşme tankı içerisindeki mevcut suyu boşaltıyoruz. Bu işlem bazı kombilerde işe yaramayabiliyor. Bizim kombide de maalesef işe yaramıyor. Sağ olsun tesisatçılar tahliye vanası da koymadığı için havlupan üzerindeki giriş vidasını gevşetip suyu boşaltabiliriz. Ya da herhangi bir petek üzerinden su aldığımız, havasını aldığımız sibobu gevşeterek oradaki suyu boşaltarak genleşme tankımızı havaya hazır hale getirebiliriz. Kombimizin su barını sıfıra indirdik. Sıfıra düşürdük. Yani bütün suyu tahliye ettik. Tankta şu anda hiç su yok. Hava zaten yoktu. Hava neden sıfıra inmiş kafam almadı. Yeni kombi, 2 senelik kombi. Buradaki hava acaba siboptan mı kaçırdı? Başka bir arızası mı var? Onu bilemiyorum. Yani içerisindeki membran patlasa buradan mutlaka su gelecekti. Su da gelmiyor. Her neyse şimdi biz buna havayı basacağız. Havayı bastıktan sonra eğer birkaç gün içerisinde
ya da birkaç ay içerisinde. Bu havayı arada bir kontrol edeceğim. Bir sıkıntı olursa kısa bir videoda sizlere bu durumu bildireceğim arkadaşlar. Bu aşamada pompamızda ufak bir ayar yapmamız gerekiyor. Şu anda hava birimi PSI'yi de bunu menü butonuna basılı tutarak burada değişik birimlere dönüştürebiliyoruz. Hava birimini bara çevirdik. Bir barın biraz üstüne basacağım. Yani 1.3 bar falan basacağım. Onu da ayarlayalım. 1.05 barı ayarladım. Bu aşamada kombimizin elektriğini kapatıyoruz. Kombi içerisindeki havayı zaten görebiliyoruz. 0 bar. Start veriyoruz. ...1.05 havamızı bastık. Şimdi suyumuzla basalım, kombimizi çalıştıralım. Sibop kapağını mutlaka takıyoruz. Herhangi bir kaçak olduğu zaman, burada bir conta olduğu için hava kaçaklarını önleyecektir bu. Şimdi elektriğimizi açalım. Su verirken buradaki musluğu hızlı bir şekilde açmıyoruz. Yavaş yavaş, kademe kademe, yani tazikli bir şekilde tanka su vermeyelim. 1.5 bara ayarladık mı yeterli olacaktır. Şu anda 1.2, 1.3, 1.5, hatta 7 de yapabiliriz. Ben genelde 7 yapıyorum. Havamızı vurduk. Suyumuzu da tamamladık. Şimdi kombimizi çalıştırabiliriz. 20-24 yaptık mı çalışacaktır. Ve kombimizi çalıştırdık. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şu anda 50 derecede. Genleşme tankımızda 1.6 bar su var. Bu su bir zaman sonra muhtemelen düşecektir. Çünkü tesisatımızda bir yerlerde kaçaklık var. Su tesisatı üzerinde kaçak aramaya başlayacağız. Ben arızayı buldum gibi bizim kolektörlerden birisi, şu baştaki kolektörün vanasından su kaçtığını fark ettim. Görüyorsunuz aşağı doğru damlıyor. Buradaki rekoru iyice sıktım. Bir daha kontrol edelim. Görüyorsunuz su aşağılara kadar gelmiş arkadaşlar. Muhtemelen burada su aşağı doğru gidiyor. Fark edemiyoruz. Kuruyor. Kesinlikle su gelmiyor artık. Görüyorsunuz. En önemli yer burası. Sizin de sık sık kombi barınız düşüyorsa mutlaka ve mutlaka buradaki kolektörleri kontrol etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bir kombi videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buna benzer videolar, nasıl yapılır, tamir videoları, elektrik, elektronik, bilgisayar videoları gelmeye devam edecektir. İşte bu videoları, geçmişte çektiğimiz videoları, gelecekte çekeceğimiz videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Arızasız günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biraz sesli çalışıyor. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Yukarıdaki havalandırma borusu söktüm. Vidaya denk geliyor diye. Sesi ondan yapıyor. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Geleceği burada gör. Benimle keşfedin, her şey mümkün, haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu. Kanalımda buluşuyoruz her zaman. Yeni bir yolu, her video bir kod dizisi, her melodi bir sistem. Teknoloji dünyasında ritim durmaz, ilerler.